Ders 1. İyi uyudun mu? Günaydın, Anna. İyi uyudun mu? Evet, huzurlu bir uyudum. Peki ya sen? Bebek gibi uyudum. Bugünün planı nedir? Önce yürüyüşe çıkalım. Ondan sonra birlikte kahvaltı yapalım mı? Kulağa mükemmel geliyor. Ne yemek istersin? Biraz mısır gevreği ve meyveye ne dersin? Kulağa sağlıklı geliyor. Ben de çay yapacağım. Harika. Sen kahvaltı hazırlarken ben masayı hazırlarım. Teşekkür ederim Anna. Harika bir takım oluyoruz, değil mi? Evet, yapıyoruz. Yemeğimizin tadını çıkaralım ve ileride harika bir gün geçirelim. Ders 2. Bagaj ağırlığımız. Merhaba Anna. Havayolundan yeni bir e-posta aldım. Bagajımızın ağırlığını soruyorlar. Sınırlar içinde mi? Merhaba John. İzin ver bakayım. Çantalarımızı tartıp izin verilen sınırlar içinde olup olmadığımızı göreceğim. Bu harika olurdu. Havayolunun gereksinimlerine uyduğumuzdan emin olmak önemlidir. Çantalarımız ağırlık sınırları içinde, John. Gitmeye hazırız. Bu bir rahatlama. Havaalanında herhangi bir sürpriz veya ekstra ücret istemiyoruz. Kesinlikle. Son dakika sorunlarını 2 kez kontrol etmek ve önlemek her zaman en iyisidir. Onunla ilgilendiğin için teşekkürler Anna. Detaylara gösterdiğiniz özen çok takdir edilmektedir. Sorun değil, John. Seyahat hazırlıklarımızın sorunsuz geçtiğinden emin olmak istiyorum. Bu bir ekip çalışması ve her şeyin üstünde olduğumuza sevindim. Stressiz bir yolculuk yapacağız. Kesinlikle, John. Bagajla ilgili endişeler olmadan seyahatimizin tadını çıkaralım. Katılıyorum Anna. Bunu ele aldığınız için tekrar teşekkürler. Şimdi kendimi daha hazırlıklı hissediyorum. Hoş geldin, John. Yardım etmek için buradayım. Harika bir yolculuk yapalım. Kesinlikle Anna. Bunu dört gözle bekliyorum. Ders 3. İtalya gezimizi düşünüyordum. Merhaba Anna. İtalya seyahatimizi düşünüyordum. Kalmak için rahat ve elverişli bir yer bulmalıyız. Bu harika bir fikir, John. Turistik yerlere kolay erişim için konum önemlidir. Kesinlikle. Şehir merkezine yakın konaklama yerleri arayalım. İyi plan. Ayrıca olanakları ve fiyat aralığını da göz önünde bulundurmalıyız. Kabul ettim. Bankayı bozmadan rahat olmasını istiyoruz. Bazı yerel tavsiyelere de sahip olmak güzel olurdu. Kesinlikle. Arkadaşlara sorabilir veya çevrimiçi incelemeleri kontrol edebiliriz. Aramamıza başlayalım ve seçeneklerimizi karşılaştıralım. Bir plana benziyor, Anna. İtalya gezimiz için heyecanlıyım. Ben de, John. Unutulmaz bir deneyim olacak. Birlikte planlama yaptığımıza sevindim. Kalmak için mükemmel bir yer bulalım. Harika bir konaklama bulacağımızdan eminim. Hadi başlayalım. Ders 4. Yeni bir üretkenlik tekniği kullanıyorum. Merhaba Anna. Yeni bir üretkenlik tekniği kullanıyorum ve gerçekten etkili. İlginç, John. Hangi teknik bu? Buna Pomodoro tekniği denir. 25 dakika çalışıyorsun, sonra 5 dakikalık bir mola veriyorsun. Odaklanmak için iyi bir yol gibi görünüyor. Bir deneyeceğim.
Harika. Zaman yönetimine yardımcı olur ve tükenmişliği önler. Bunu kullanabilirim. Tekniği paylaştığın için teşekkürler John. Hoş geldin, Anna. Sizin için nasıl çalıştığını bana bildirin. Yapacağım. Verimliliği artırmak için bir denemeye değer. Kesinlikle. İyi şanslar, Anna. Bence yararlı bulacaksın. Teşekkürler, John. Teşvik ettiğiniz için minnettarım. Sorun değil, Anna. Hedeflerimizde birbirimizi destekleyelim. Kabul ettim. Harika bir ekip oluşturuyoruz. Tekrar teşekkürler John. Ne zaman istersen, Anna. Verimli bir gün geçirin. Sen de John. Zamanımızdan en iyi şekilde yararlanalım. Ders 5. Genellikle nasıl gidip geliyorsunuz? Merhaba Anna. Genelde nasıl gidip geliyorsun? Otobüse ya da bisiklete biniyorum. Kullanışlı ve çevre dostu. Bu harika. İşe gidip gelme yöntemimi değiştirmeyi düşünüyordum. Bir denemelisin. Gerçekten etkili. Ben de öyle düşünüyorum. Yarından itibaren işe bisiklete binmeye başlayacağım. Bu harika, John. Sağlıklı ve uygun maliyetli bir seçimdir. Denemek için heyecanlıyım. Öneriniz için teşekkürler Anna. Hoş geldin, John. Nasıl gittiğini bana bildirin. Yapacağım, Anna. Tavsiyenizi takdir ediyorum. Sorun değil, John. Bisiklet yolculuğunun tadını çıkar. Teşekkürler Anna. Sonra görüşürüz. Ders 6. Başkalarına yardım etmek hakkında konuşmak istedim. Merhaba Anna. Başkalarına yardım etmekten bahsetmek istedim. Merhaba John. Evet, ihtiyacı olanlara yardım eli uzatmak inanılmaz derecede önemlidir. Tamamen katılıyorum. Başkalarını desteklemek hayatlarında önemli bir fark yaratabilir. Bu sadece onlar üzerindeki etkisiyle değil, aynı zamanda bizi nasıl hissettirdiğiyle de ilgili. Kesinlikle. Başkalarına yardım etmek iyi hissettirir ve bize bir amaç ve tatmin duygusu verir. Bu, hem yardım alan kişi hem de yardım sağlayan kişi için bir kazan-kazan durumudur. Kesinlikle. Küçük nezaket eylemlerinin olumlu bir dalgalanma etkisi yaratabilmesi şaşırtıcı. Gönüllülük yapmak, bağış yapmak veya sadece birisi için orada olmak olsun, her çaba önemlidir. Ve büyük lestler olmak zorunda değil. Küçük nezaket eylemleri bile büyük bir etkiye sahip olabilir. Bu doğru. Bazen dinleyen bir kulak veya nazik bir kelime tüm farkı yaratabilir. Başkalarına yardım etmek ve olumlu bir etki yaratmak için fırsatlar aramaya devam edelim. Katılıyorum John. Birlikte, daha şefkatli ve destekleyici bir dünya yaratabiliriz. Amaç bu, Anna. Bir fark yaratalım, her seferinde bir nezaket eylemi. Seninleyim John. Fark yaratmanın ve pozitifliği yaymanın inanılmaz bir yolculuğu. Bu değeri paylaştığın için teşekkürler Anna. Yardım etmeye ve geri vermeye devam edelim. Hoş geldin, John. Sizinle bu sohbeti yapmak bir zevk. Ders Merhaba 7. Anna. Gelecekte yeterli paraya Seninle sahip bir şey olmamaktan hakkında endişe konuşmak duyuyorum. istedim. Gelecekte yeterli paraya sahip olamayacağından endişe ediyorum. Anlıyorum, John. Önceden plan yapmak önemlidir. Kesinlikle. Mali durumunuzu genelde nasıl yönetirsiniz? Para biriktirmeye ve imkanım dahilinde yaşamaya çalışıyorum.
O akıllıca bir şey. Herhangi bir ipucunuz veya tavsiyeniz var mı? Yaptığım tek şey harcamalarımı takip etmek ve bir bütçe belirlemek. Kulağa yararlı geliyor. Ben de bunu yapmaya başlamalıyım. Acil durum fonuna sahip olmak da iyi bir fikirdir. Anlıyorum. Beklenmedik harcamalar için tasarruf etmeye başlayacağım. Harika. Küçük adımlar büyük bir fark yaratabilir. Tavsiyenin için minnettarım Anna. Endişelerimi hafifletir. Hoş geldin, John. Birbirimizi destekleyebiliriz. Kesinlikle. Güvenli bir finansal gelecek için çalışalım. Seninleyim John. Bunu yakaladık. Teşekkür ederim Anna. Birlikte hazırlıklı olacağız. Sorun değil, John. Birlikte halledeceğiz. Ders 8. Son işiniz nasıl? Herhangi bir zorlukla karşılaştınız mı? Merhaba Anna. Son işiniz nasıl? Herhangi bir zorlukla karşılaştınız mı? Merhaba John. Evet, bir sürü projem ve sıkı teslim tarihlerim vardı. Kulağa talepkar geliyor. Bunu nasıl hallettin? Görevlere öncelik verdim ve düzenli kaldım. İş yükünü yönetmemi sağladı. Bu etkileyici. Herhangi bir özel zorlukla karşılaştınız mı? Kaliteyi korurken son teslim tarihlerini karşılamak bazen zordu. Hayal edebiliyorum. Dikkatli zaman yönetimi gerektirir. Kesinlikle. Ayrıca değişen önceliklere ve çoklu göreve uyum sağlamak zorunda kaldım. Görünüşe göre iyi halletmişsin. Öğrenilen herhangi bir ders var mı? İletişim ve ekip çalışması başarı için çok önemliydi. Bunlar değerli becerilerdir. Şimdi bunun hakkında ne hissediyorsun? Başarılarımla gurur duyuyorum ve başarılarımla gurur duyuyorum. Teşekkür Olmalısın. ederim, John. Bu tür Değerli bir öğrenme zorluklarla başa deneyimiydi. çıkmak kolay değil. Hoş geldin, Anna. Ondan büyüdüğüne sevindim. Ben de, John. Beni hem kişisel hem de profesyonel olarak şekillendirdi. Bunu duymak harika. Dayanıklılığına hayranım Anna. Teşekkürler, John. Yeni zorluklarla birlikte yüzleşelim. Kesinlikle, Anna. Güçlü bir takım oluşturuyoruz. Ders 9. Ne zaman gitmeye müsaitsin? Merhaba Anna. Ne zaman gitmeye müsaitsin? Biraz esnekliğim var ama hafta sonlarını tercih ederim. Merhaba John. Hafta sonları benim için de iyi çalışıyor. Hangi gün daha iyi? Cumartesi benim için ideal olurdu. Peki ya sen? Cumartesi benim için de işe yarıyor. Sabah buluşalım mı? Sabah kulağa hoş geliyor. Saat kaçta buluşmak istersin? Sabah 10'a ne dersin? Bu bize yeterli zaman vermeli. Mükemmel. Cumartesi sabah 10'da buluşmayı planlayalım o zaman. Bir plana benziyor John. Bunu dört gözle bekliyorum. Ben de Anna. Dışarıda eğlenceli bir gün olacak. Gerçekten de. Birlikte zamanımızı en iyi şekilde değerlendirelim. Kesinlikle. Cumartesi sabahı görüşürüz Anna. Görüşürüz John. O zamana kadar dikkatli ol. Ders 10. Sanırım devam edeceğim ve biletlerimi çevrimiçi olarak rezerve edeceğim.
Tavsiyenizi takdir ediyorum. Süreci daha sorunsuz hale getirir. Sorun değil, John. Size her zaman yardımcı olmak için buradayım. Harika. Seyahatimiz için en iyi fırsatları aldığımdan emin olacağım. Kulağa mükemmel geliyor. Bu şekilde biraz para biriktirebiliriz. Kesinlikle. Biletlerimi şimdi ayırtacağım. Tekrar teşekkürler Anna. Hoş geldin, John. Harika bir yolculuk geçirin. Yapacağım. Yakında görüşürüz. Ders 11. Ayrıca güneş kremi ve böcek spreyi getirmeliyiz. Merhaba Anna. Yaklaşan açık hava gezimizi düşünüyordum. Her ihtimale karşı güneş kremi ve böcek spreyi de getirmeliyiz. Bu iyi bir fikir, John. Güneş kremi cildimizi koruyacak ve böcek spreyi böcekleri uzak tutacaktır. Kesinlikle. Hazırlıklı olmak ve herhangi bir rahatsızlıktan kaçınmak daha iyidir. Katılıyorum. Bu temel unsurların elinizin altında olması her zaman iyidir. Ve Güneş böcek kremi spreyi, güneş yanığı ve cilt böceklerden hasarını rahatsız önlemek edilmeden için açık havada önemlidir. eğlenmemize yardımcı olacaktır. Kesinlikle. Onları çantalarımıza koyduğumuzdan emin olalım. Onları getirilecek şeyler listesine ekleyeceğim. Önce güvenlik. Harika. Eğlenirken kendimize dikkat etmek önemlidir. Kesinlikle. Seyahatimizin keyifli ve endişesiz olmasını istiyoruz. Aynı sayfada olduğumuza sevindim. Proaktif olalım ve bu eşyaları getirelim. Katılıyorum John. Güvende olmak üzülmektense daha iyidir. Ders 12. Bugün market alışverişine gittim. Merhaba Anna. Bugün market alışverişine gittim. Bu uygun. Ne aldın? Merhaba John. Meyve, sebze ve süt ürünleri aldım. Sağlıklı ve dengeli bir alışveriş listesi gibi geliyor. Evet, yemeklerimi besleyici ve taze tutmayı seviyorum. Bu harika bir yaklaşım. Hangi meyveleri aldın? Elmalarım, muzlarım ve biraz çilek aldım. Yiyeyim. Bunlar her zaman lezzetli ve besinlerle doludur. Kesinlikle. Sebzeler için ıspanak, havuç ve brokoli aldım. Mükemmel seçimler. Vitamin ve minerallerle doludurlar. Teşekkür ederim, John. Ayrıca süt için biraz süt ve yoğurt aldım. Süt ürünleri iyi bir kalsiyum ve protein kaynağıdır. Bu doğru. Vücudumuza dikkat etmek önemlidir. Daha fazla aynı fikirde olamazdım Anna. Sağlıklı beslenme şarttır. Gerçekten de. Her şey markette akıllı seçimler yapmakla ilgili. Aferin Anna. Sağlıklı alışverişlerinizde iyi çalışmaya devam edin. Teşekkür ederim, John. Elimden geleni yapacağım. Refahımıza öncelik verelim. Kesinlikle. Sağlığımız buna değer. Ders 13. Bunları nasıl ele alabiliriz? Merhaba Anna. Bazı endişe alanlarımız var gibi görünüyor. Bunları nasıl ele alabiliriz? Merhaba John. Belirli endişeleri belirleyerek başlayabiliriz. Bu iyi bir nokta. Ele almamız gereken ana alanlar nelerdir? Önce en acil endişelere öncelik vermeliyiz. Kabul ettim. Onları belirledikten sonra çözümlere beyin fırtınası yapabiliriz. Gerekirse uzmanlardan tavsiye veya rehberlik de alabiliriz.
O akıllıca bir fikir. Dış bakış açısı elde etmek yardımcı olabilir. İletişim anahtardır. Endişelerimizi açıkça tartışmalıyız. Kesinlikle. Net iletişim daha iyi anlayışa yol açacaktır. Eylem planları oluşturmak için birlikte çalışabiliriz. İşbirliği önemlidir. Birbirimizin çabalarını destekleyebiliriz. Sürekli küçük adımlar atmak olumlu değişikliklere yol açabilir. Katılıyorum Anna. Proaktif olalım ve bu endişeleri çözmek için çalışalım. Bunu hallettik, John. Birlikte, herhangi bir zorluğun üstesinden gelebiliriz. Desteğin için minnettarım Anna. Onlarla kafa kafaya yüzleşelim. Sorun değil, John. Bu işte birlikteyiz. Ders 14. O zaman erken geldiğimden emin olacağım. Merhaba Anna. İstasyona geç gelirsek ceza ücreti olduğunu öğrendim. O zaman erken geldiğimden emin olacağım. Merhaba John. Bu iyi bir fikir. Dakik olmak, ekstra ücretlerden kaçınmak için önemlidir. Kesinlikle. Gereksiz cezalar ödemek istemiyorum. Güvende olmak her zaman üzülmektense daha iyidir. İyi karar, John. Teşekkürler Anna. Tavsiyeniz her zaman faydalıdır. Hoş geldin, John. Sana yardımcı olabildiğime sevindim. Rehberliğiniz beni birçok kez beladan kurtardı. Bunu duyduğuma sevindim John. Yardım etmek için buradayım. Teşekkür ederim, Anna. Güvenilir arkadaşlara sahip olmak iyidir. Arkadaşlık birbirimizi desteklemekle ilgilidir, John. Haklısın Anna. Dostluğumuz için minnettarım. Aynı şekilde, John. Birbirimize bakmaya devam edelim. Kesinlikle, Anna. Birlikte, herhangi bir zorluğun üstesinden gelebiliriz. Ruh bu, John. Harika bir ekip oluşturuyoruz. Teşekkür ederim Anna. Desteğiniz benim için çok şey ifade ediyor. İstediğin zaman, John. Bu işte birlikteyiz. Ders 15. Beni fırsat için düşündüğünüz için teşekkür etmek istedim. Merhaba Anna. Beni bu fırsat için düşündüğün için teşekkür etmek istedim. Gerçekten minnettarım. Merhaba John. Hoş geldin. Bence bu iş için doğru kişi sensin. Bu benim için çok şey ifade ediyor, Anna. Fırsat için heyecanlıyım. Bunu duyduğuma sevindim John. Bence harika yapacaksın. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Mücadeleyi üstlenmeyi dört gözle bekliyorum. Ruh bu, John. Yeteneklerine güveniyorum. Bana olan inancın için teşekkür ederim Anna. Güvenimi artırıyor. Bunu hak ediyorsun, John. Parlayacağını biliyorum. Desteğiniz benim için çok şey ifade ediyor. Seni hayal kırıklığına uğratmayacağım. Yapmayacağını biliyorum, John. Seni sonuna kadar desteklemek için buradayım. Bunun için minnettarım Anna. Benim köşemde olman harika. İstediğin zaman, John. Bu fırsattan en iyi şekilde birlikte yararlanalım. Kesinlikle, Anna. Bu şans için minnettarım. Ders 16. Hedef kitlemize ulaşmanın ve bunlara ulaşmanın yollarını düşünüyordum. Merhaba Anna. Hedef kitlemize ulaşmanın ve bunlara ulaşmanın yollarını düşünüyordum. Merhaba John.
Kulağa umut verici geliyor. Doğru insanlarla bağlantı kurmak önemlidir. Kesinlikle. İhtiyaçlarını ve ilgi alanlarını anlamamız gerekiyor. Hedef kitlemizi araştırmak, yaklaşımımızı uyarlamamıza yardımcı olacaktır. Katılıyorum. Veri toplamalı ve tercihlerini analiz etmeliyiz. Daha iyi bir anlayışa sahip olduğumuzda, hedefli pazarlama stratejileri oluşturabiliriz. O akıllı bir yaklaşım. Doğru insanlara etkili bir şekilde ulaşmamıza yardımcı olacaktır. Hedef kitlemizle etkileşim kurmak için sosyal medya platformlarını kullanabiliriz. Sosyal medya, bağlantılar kurmak ve farkındalığı yaymak için güçlü bir araçtır. Etkileyicilerle işbirlikleri veya ortaklıklar da düşünebiliriz. İşbirlikleri erişimimizi genişletebilir ve bizi yeni kitlelere tanıtabilir. Değer ve kaliteli içerik sağlamanın önemini unutmayalım. Kesinlikle. Değerli içerik hedef kitlemizi çekecek ve koruyacaktır. Sürekli iletişim ve geri bildirim stratejilerimizi geliştirmemize yardımcı olacaktır. Geri bildirim iyileştirme için çok önemlidir. Dinlemeli ve buna göre adapte olmalıyız. Bu yolculuk için heyecanlıyım John. Keşfetmeye ve öğrenmeye devam edelim. Ben de Anna. Birlikte, hedef kitlemiz üzerinde anlamlı bir etki yaratacağız. Ders 17. Tüketici davranışları hakkında okuyordum. Merhaba Anna. Tüketici davranışlarını okuyordum. Mevcut satın alma trendleri hakkında ne dedi? Merhaba John. Tüketicilerin sürdürülebilirliğe giderek daha fazla öncelik verdiğini belirtti. Bu ilginç. Yani, insanlar çevresel etkilerinin daha bilinçli hale geliyor mu? Evet, aynen öyle. Çevre dostu ürünleri ve etik markaları tercih ediyorlar. Bu olumlu bir değişim. Gezegenimizin refahını dikkate almak önemlidir. Kesinlikle. Çalışma ayrıca çevrimiçi alışverişin yükselişinden de bahsetti. Çevrimiçi alışveriş birçok kişi için daha rahat ve erişilebilir hale geldi. Evet ve kişiselleştirilmiş deneyimlerin önemini vurguladı. Kişiselleştirme müşteri memnuniyetini ve sadakatini artırabilir. Çalışma ayrıca sosyal medyanın satın alma kararları üzerindeki etkisinden de bahsetti. Sosyal medya platformları, tüketici seçimlerini şekillendirmede önemli bir rol oynamaktadır. Tüketici davranışlarının sürekli gelişmesi ilginçtir. Gerçekten de, bu eğilimleri anlamak işletmelerin uyum sağlamasına ve gelişmesine yardımcı olabilir. Kesinlikle. Tüketici tercihlerine uyum sağlamak başarının anahtarıdır. Bu trendlerin farkında olduğunuza sevindim. Bilinçli kararlar vermemize yardımcı olacaktır. Kesinlikle, John. Tüketici davranışlarına karşı güncel ve duyarlı kalalım. Katılıyorum Anna. Bu şekilde ihtiyaçlarını karşılayabilir ve beklentilerini aşabiliriz. Ders 18. Yürüyüşe çıkabileceğimizi düşünüyordum. Merhaba Anna. Yürüyüşe çıkabiliriz diye düşünüyordum. Ne düşünüyorsun? Merhaba John. Kulağa harika bir fikir gibi geliyor. Ben buna hazırım. Müthiş. Yürüyüş eğlenceli ve maceracı bir aktivite olacaktır. Katılıyorum. Doğanın tadını çıkarmak ve biraz egzersiz yapmak için harika bir yol. Kesinlikle. Artı, yeni yollar ve güzel manzaralar keşfedebiliriz. Bu doğru. Doğa ile çevrili olmak ferahlatıcı olacak. Yürüyüş için biraz atıştırmalık ve bol su hazırlamalıyız. İyi düşündün John.
Hidratlı ve yakıtlı kalmak önemlidir. Doğal manzaraları yakalamak için bir kamera da getirebiliriz. Evet, fotoğraflar yürüyüşümüzün anılarını korumamıza yardımcı olacak. Hava tahminlerini kontrol edelim ve uygun bir gün seçelim. Bir plana benziyor. Havanın güzel olduğu bir gün seçmeliyiz. Heyecanlıyım, Anna. Birlikte eğlenceli bir macera olacak. Ben de, John. Yürüyüş gezimizden en iyi şekilde yararlanalım. Kesinlikle. Harika bir deneyim olacak. Ders 19. Az önce bir bilim kurgu filmi izledim. Merhaba Anna. Az önce bir bilim kurgu filmi izledim ve görsel efektler bu dünyanın dışındaydı. Gördün mü? Merhaba John. Hayır, daha görmedim. Ama inanılmaz görsel efektleri olan filmleri seviyorum. Kesinlikle kontrol etmelisin. Akıl almaz bir şeydi. İzleme listeme ekleyeceğim. Tavsiye için teşekkürler. Hoş geldin. Başka film öneriniz var mı? Belki de türü ve hikayeyi de düşünmeliyiz. Bu iyi bir nokta. Farklı türler benzersiz deneyimler sunabilir. Evet, tercihlerimize uygun filmler seçmek önemlidir. Kesinlikle. Derecelendirmeleri ve incelemeleri de dikkate almalıyız. Kabul ettim. Yorumlar bize genel kalite hakkında bir fikir verebilir. Çeşitli türleri keşfedelim ve gizli mücevherleri keşfedelim. Bir plana benziyor. Film geceleri her zaman eğlenceli ve eğlencelidir. Film maratonumuzu dört gözle bekliyorum. Harika olacak. Ben de, John. Birlikte harika filmler izlemekten heyecan duyuyorum. Biraz patlamış mısır yapalım ve sinema yolculuğunun tadını çıkaralım. Ders 20. Ne kadar zaman planlamamız gerektiğini düşünüyorsunuz? Merhaba Anna. Yaklaşan tatilimizi düşünüyordum. Ne kadar planlamamız gerektiğini düşünüyorsun? Merhaba John. Yolculuk sırasında ne görmek ve yapmak istediğinize bağlıdır. Bu doğru. Deneyimlemek istediğimiz aktiviteleri ve cazibe merkezlerini göz önünde bulundurmalıyız. Ziyaret etmek istediğimiz çok yer varsa, en az 2 hafta öneririm. 2 hafta kulağa hoş geliyor. Keşfetmek ve rahatlamak için bize yeterli zaman verecek. Zamanımızı gezi ve boş zaman aktiviteleri arasında bölebiliriz. Dengeli bir plan gibi geliyor. Her iki dünyanın da en iyisine sahip olabiliriz. Seyahat programımızda da biraz esnekliğe sahip olmak önemlidir. Kesinlikle. Kendiliğinden maceralara yer bırakmalıyız. Ve varış noktaları arasındaki seyahat süresini düşünmeyi unutmayın. İyi nokta. Acele veya bitkin hissetmek istemiyoruz. Ziyaret etmek istediğimiz yerleri araştıralım ve kaba bir program oluşturalım. Harika fikir. Hazırlık, iyi planlanmış ve keyifli bir yolculuğun anahtarıdır. Heyecanlıyım, John. Unutulmaz bir tatil olacak. Ben de Anna. Birlikte bu maceraya atılmak için sabırsızlanıyorum. Zamanımızdan en iyi şekilde yararlanalım ve güzel anılar yaratalım. Katılıyorum Anna. İnanılmaz bir yolculuk olacak. Ders 21. İnternette kullanılmış bir araba buldum. Merhaba Anna. İnternette kullanılmış bir araba buldum ve fiyat gerçek olamayacak kadar iyi görünüyor. Ne düşünüyorsun? Merhaba John. Neden böyle söylüyorsun?
Bana çok şey gibi geliyor. Fiyat aynı modeldeki diğer arabalardan önemli ölçüde daha düşük. Bu doğru, ancak kilometre veya durum gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanıyor olabilir. Haklısın. Arabanın geçmişi ve bakımı hakkında bilgi almalıyım. Kesinlikle. Mümkün olduğunca fazla bilgi toplamak önemlidir. Ayrıca herhangi bir gizli ücret veya ek maliyet olup olmadığını da kontrol edeceğim. İyi fikir. Bir satın alma işlemi yaparken şeffaflık çok önemlidir. Sadece dikkatli olmak ve güvenilir bir yatırım olduğundan emin olmak istiyorum. Araştırmanızı yapmak ve bilinçli bir karar vermek her zaman akıllıca olacaktır. Görüşün için minnettarım Anna. Tüm yönleri dikkate almama yardımcı oluyor. Sorun değil, John. Paranızın karşılığını en iyi şekilde aldığınızdan emin olmak istiyorum. Teşekkür ederim. Desteğiniz benim için çok şey ifade ediyor. Dikkatli bir şekilde devam edeceğim. Hoş geldin, John. Yardım etmek için buradayım. Sizin için mükemmel arabayı bulalım. Yanımda olduğun için minnettarım. Birlikte doğru seçimi yapacağız. Ders 22. Hiç kendi başına yeni bir gömlek aldın mı? Merhaba Anna. Hiç kendi başınıza yeni bir gömlek aldınız mı? Merhaba John. Evet, aldım. Oldukça heyecan verici olabilir. Bu harika. Yeni bir gömlek almayı düşünüyorum ve bazı tavsiyelere ihtiyacım olabilir. Yardım etmekten mutluluk duyarım. Yeni bir gömlekte ne arıyorsunuz? Günlük kullanım için şık ve rahat bir şey istiyorum. Tercihinize uygun kumaşı ve uyumu düşünün. İyi nokta. Nefes alabilen malzemelerden yapılmış gömlekler arayacağım. Renk ve desene de dikkat edin. Farklı kıyafetlerle eşleştirilebilecek çok yönlü bir şey istiyorum. Siyah, beyaz veya mavi gibi nötr renkler her zaman güvenli bir seçimdir. Kulağa iyi bir fikir gibi geliyor. Basit ve eşleşmesi kolay. Satın almadan önce denemeyi ve boyutunu kontrol etmeyi unutmayın. Kesinlikle. İyi oturmasını ve rahat hissetmesini istiyorum. Sürecin tadını çıkar John. Yeni kıyafetler için alışveriş yapmak eğlenceli olabilir. Hoş Teşekkür geldin, ederim Anna. John. Mükemmel gömleği Tavsiyeniz bulacağınıza değerlidir. eminim. Mutlu Gömlek alışveriş. avına güvenle gideceğim. Teşvik ettiğiniz için minnettarım. Ne bulduğumu sana bildireceğim. Ders 23. Farklı kültürlerin çeşitli gelenek ve geleneklere sahip olduğunu fark ettim. Merhaba Anna. Farklı kültürlerin çeşitli gelenek ve geleneklere sahip olduğunu fark ettim. Bir örnek, insanların birbirlerini nasıl selamladığıdır. Bazı yerlerde el sıkışırlar. İlginç bulduğunuz başka farklılıklar var mı? Merhaba John. Evet, yemek zamanı gelenekleri kültürler arasında değişebilir. Bu doğru. Bazı kültürlerin yemek çubukları kullandığını, diğerlerinin ise çatal ve bıçak kullandığını fark ettim. Kesinlikle. Yemek için farklı mutfak eşyalarının nasıl kullanıldığı büyüleyici. Ayrıca bazı kültürlerde, bir yemekten sonra bir tatmin işareti olarak geğirmenin kibar olduğunu duydum. Evet, bazı kültürlerde şefe iltifat olarak kabul edilir. Bu alışık olduğundan oldukça farklı. Geğirme kültürümde genellikle kaba olarak görülüyor. Sadece geleneklerin nasıl farklılık gösterebileceğini ve farklı anlamlara sahip olabileceğini gösterir. Gerçekten de. Bu kültürel farklılıkların farkında olmak ve saygı duymak önemlidir. Kesinlikle. Diğer geleneklerin daha fazla anlaşılmasına ve takdir edilmesine yol açabilir.
Dünyanın dört bir yanından bu gelenekleri öğrenmeyi büyüleyici buluyorum. Ben de, John. Zihnimizi farklı yaşam ve etkileşim biçimlerine açar. Dünya kültürlerinin çeşitliliğini keşfetmeye ve kucaklamaya devam edelim. Bir plana benziyor John. Harika bir keşif yolculuğu. Ders 24. Bugün bazı işleri yapmam gerekiyor. Yakınlarda banka var mı? Merhaba Anna. Bugün bazı işleri yapmam lazım. Yakınlarda banka var mı? Evet, buranın hemen köşesinde bir banka var. Bu çok uygun. Bana haber verdiğin için teşekkür ederim. Hoş geldin, John. Yardıma ihtiyacın olan başka bir şey var mı? Aslında daha sonra trene binmem lazım. Tren istasyonu ne kadar uzakta? Tren istasyonu buradan yaklaşık 10 dakikalık yürüme mesafesindedir. Bu çok uzak değil. Oraya gitmek için yeterli zamanım olmalı. Evet, yakında ayrılırsan bolca vaktin olacak. Harika. Yardımın için minnettarım Anna. İşleri benim için kolaylaştırıyor. Yardımcı olmaktan mutluluk duyarım John. Başka bir şeye ihtiyacın olursa bana haber ver. Yapacağım, Anna. Tekrar teşekkürler. Sonra görüşürüz. Sorun değil, John. Kendine iyi bak ve başarılı bir gün geçir. Sen de Anna. Şimdilik hoşça kal. Ders 25. Bir adaya gitmek hakkında ne düşünüyorsun? Merhaba Anna. Bir sonraki tatilimizi düşünüyordum. Bir adaya gitmek hakkında ne düşünüyorsun? Merhaba John. Kulağa harika bir fikir gibi geliyor. Aralarından seçim yapabileceğiniz çok fazla ada var. Kesinlikle. Örneğin Barbados'a gidebiliriz. Güzel plajları ile tanınır. Barbados kulağa harika geliyor. Bu konuda harika şeyler duydum. Rahatlama ve maceranın mükemmel bir karışımını sunar. Çarpıcı plajları keşfetmekten ve su sporlarını denemekten heyecan duyuyorum. Kendimizi canlı yerel kültür ve mutfağa da kaptırabiliriz. Bu doğru. Adanın geleneklerini keşfetmek harika bir deneyim olacak. Ayrıca sıcak hava ve tropikal atmosfer ferahlatıcı olacak. Güneşi cildimde hissetmek ve ada hislerinin tadını çıkarmak için sabırsızlanıyorum. Barbados'ta ziyaret edilecek en iyi yerleri planlamaya ve araştırmaya başlayalım. Bir plana benziyor John. İnanılmaz bir ada kaçamağı olacak. Barbados'taki maceramızı dört gözle bekliyorum Anna. Ders 26. Bugün uçuş gecikmesi yaşadım. Merhaba Anna. Bugün uçuş gecikmesi oldu ama en azından beni bilgilendirdiler. Merhaba John. Bunu duymak güzel. Bu gibi durumlarda güncellemelere sahip olmak önemlidir. Evet, beklentilerimi yönetmeye ve hayal kırıklığını azaltmaya yardımcı oldu. Gecikme için herhangi bir tazminat teklif ettiler mi? Henüz değil ama müşteri hizmetleri masasında bunu soracağım. Sormaya değer. Bazen havayolları önemli gecikmeler için tazminat sağlar. Umarım rahatsızlık için bir tür tazminat sunabilirler. Kesinlikle, John. Yolcu olarak haklarınızı savunmak önemlidir. Endişelerimi ifade ettiğimden ve varsa tazminat talep ettiğimden emin olacağım. İyi şanslar, John. Umarım durumu memnuniyetinize göre çözebilirler.
Teşekkür ederim Anna. Desteğiniz için minnettarım. Seni güncel tutacağım. Sorun değil, John. Yardım etmek için yapabileceğim başka bir şey varsa bana haber ver. Yapacağım, Anna. Tekrar teşekkürler. Yakında seninle konuşurum. Ders 27. Daha sonra süpermarkete gidiyorum. Merhaba Anna. Daha sonra süpermarkete gideceğim. En iyi fırsatları bulmak için herhangi bir ipucunuz var mı? Merhaba John. Evet, market alışverişine gittiğimde her zaman en iyi fırsatları bulmaya çalışırım. Bu harika. Bu fırsatları genellikle nasıl bulursunuz? İndirimler ve promosyonlar için süpermarketin haftalık broşürünü kontrol ediyorum. İyi fikir. Vardığımda bir el ilanı alacağımdan emin olacağım. Farklı markalar ve ürünler arasındaki fiyatları karşılaştırmak da yararlıdır. Bu yüzden bir karar vermeden önce zamanımı ayırmalı ve fiyatları karşılaştırmalıyım. Evet, bu şekilde paranızın karşılığını en iyi şekilde seçebilirsiniz. Fırsatlar aramamız gereken belirli bölümler veya koridorlar var mı? İndirimli ürünler içeren gümrükleme bölümlerine veya raflara dikkat edin. Kesinlikle bunu yapacağım. Para biriktirmek her zaman iyi bir şeydir. Kesinlikle. Ayrıca, indirimdeyken temel malzemeleri stoklamak da iyi bir fikirdir. Bu mantıklı. Toplu olarak satın almak uzun vadeli tasarruflara yol açabilir. Kuponları veya sadakat programlarını da kontrol etmeyi unutmayın. Doğru. Ek tasarruf için kullanabileceğim herhangi bir kupon olup olmadığını göreceğim. İyi şanslar, John. Umarım süpermarkette harika fırsatlar bulursunuz. Teşekkür ederim Anna. Tavsiyenizi takdir ediyorum. Nasıl gittiğini sana bildireceğim. Hoş geldin, John. Başarılı bir alışveriş gezisi yapın. Ders 28. Buraya taşındığım için gerçekten mutluyum. Merhaba Anna. Buraya taşındığım için gerçekten mutlu olduğumu bilmeni istedim. Merhaba John. Bunu duymak harika. Seni yeni komşumuz olarak görmekten mutluyuz. Teşekkür ederim Anna. Herkes çok misafirperver ve arkadaş canlısıydı. Bu sıkı sıkıya bağlı bir topluluk ve bunun bir parçası olmanıza sevindik. Zaten birkaç komşuyla tanıştım ve gerçekten nazik davrandılar. Bunu duymak harika. Komşularla bağlantı kurmak, bir yeri ev gibi hissettirebilir. Kesinlikle. Burada bir topluluk duygusu olduğunu bilmek güzel. Herhangi bir şeye ihtiyacınız olursa veya herhangi bir sorunuz varsa, sormaktan çekinmeyin. Bunun için minnettarım Anna. Destekleyici komşulara sahip olmak rahatlatıcı. Yardım etmek için buradayız. Bu mahalleyi yaşamak için daha iyi bir yer haline getirelim. Harika bir plan gibi geliyor Anna. Birlikte harika bir topluluk oluşturabiliriz. Tekrar hoş geldin John. Burada olmana sevindik. Teşekkür ederim Anna. Bu topluluğun bir parçası olduğum için minnettarım. Ders 29. Bu hafta sonu yürüyüşe çıkabileceğimizi düşünüyordum. Merhaba Anna. Bu hafta sonu yürüyüşe çıkabiliriz diye düşünüyordum. Ne düşünüyorsun? Merhaba John. Kulağa harika bir fikir gibi geliyor. Açık hava macerasına hazırım. Müthiş. Doğanın tadını çıkarmak ve biraz egzersiz yapmak için güzel bir yol olacak. Katılıyorum. Yürüyüş her zaman ferahlatıcı ve gençleştiricidir. Doğal bir yol seçebilir ve yolculuk için atıştırmalıklar hazırlayabiliriz. Kulağa mükemmel geliyor.
Güzel manzaraları yakalamak için bir kamera da getirebiliriz. Harika fikir. Yürüyüş gezimizden bazı anılara sahip olmak güzel olacak. Kesinlikle. Rotamızı planlayalım ve uygun yürüyüş ekipmanlarımız olduğundan emin olalım. Önce güvenlik. Yeterince su getirip rahat ayakkabılar giyeceğiz. Kesinlikle. Gitmeden önce hava tahminlerini de kontrol etmeliyiz. İyi nokta. Keyifli ve güvenli bir yürüyüş deneyimi olduğundan emin olmak istiyoruz. Heyecanlıyım, John. Harika açık havada eğlenceli bir macera olacak. Ben de Anna. Yürüyüş gezimizden en iyi şekilde yararlanalım ve her anın tadını çıkaralım. Katılıyorum John. Unutulmaz bir gün olacak. Ders 30. Daha önce hiç trenle seyahat ettiniz mi? Merhaba Anna. Daha önce hiç trenle seyahat ettin mi? Bir geziye çıkmayı düşünüyorum. Merhaba John. Evet, aldım. Tren yolculuğu harika bir deneyim olabilir. Nereye gitmeyi planlıyorsun? Sahil şehrine bir gezi yapmayı düşünüyorum. Güzel plajları ile tanınır. Kulağa hoş geliyor. Tren yolculukları doğal ve rahatlatıcı olabilir. Ne zaman gitmeyi düşünüyorsun? Gelecek ay, yoğun olmayan sezonda gitmeyi düşünüyorum. Bu iyi bir fikir. Daha az kalabalık olabilir ve daha iyi fırsatlar bulabilirsiniz. Umarım öyledir. Tren yolculuğu için herhangi bir ipucunuz var mı? Bu benim ilk seferim. Tabii ki. Son dakika telaşlarından kaçınmak için istasyona erken geldiğinizden emin olun. İyi bir tavsiye. Dikkate almam gereken belirli bilet veya koltuk türleri var mı? Tercihlerinize bağlıdır. Normal bir koltuk veya uyuyan veya iş sınıfı gibi daha konforlu bir seçenek arasında seçim yapabilirsiniz. Bunu inceleyeceğim. Yolculuk ve şehri keşfetme konusunda heyecanlıyım. Tren yolculuğu kırsal bölgeyi görmek ve yerel kültürü deneyimlemek için harika bir yol olabilir. Tam olarak umduğum şey bu. Görüşün için minnettarım Anna. Hoş geldin, John. Eminim harika bir yolculuk geçireceksin. Tren yolculuğunuzun tadını çıkarın. Teşekkür ederim Anna. Bu maceraya atılmak için sabırsızlanıyorum. Ders 31. Meyve, sebze ve bazı süt ürünleri almak istiyorum. Merhaba Anna. Meyve, sebze ve bazı süt ürünleri almak istiyorum. Merhaba John. Bu harika. Taze ürünler ve süt ürünleri ile dengeli bir diyet yapmak önemlidir. Kesinlikle. Meyve ve sebzeler gerekli vitamin ve mineralleri sağlar. Ve süt ürünleri iyi bir kalsiyum ve protein kaynağıdır. Ayrıca yemeklerimize çeşitlilik ve lezzet katarlar. Favori meyveleriniz veya sebzeleriniz var mı? En sevdiğim meyvelerim olarak elma, muz ve portakallardan hoşlanıyorum. Sebzeler için brokoli, havuç ve ıspanağı severim. Bunların hepsi sağlıklı seçimlerdir. Çilek, özellikle çilek hayranıyım ve domates ve dolmalık biberi severim. Bu harika. Aralarından seçim yapabileceğiniz çeşitli meyve ve sebzelere sahip olmak güzel. Kesinlikle. Mümkün olduğunda taze ve mevsimlik ürünler satın almak da önemlidir. Katılıyorum. Daha iyi tat ve besin değeri sağlar. Bu yiyecekleri satın almaya öncelik vermeniz iyidir. Sağlıklı bir yaşam tarzına katkıda bulunur. Teşekkür ederim Anna. Vücudumuzu besleyici gıdalarla beslemenin önemine inanıyorum.
Hoş geldin, John. Bu sağlıklı seçimleri sizinle tartışmak bir zevktir. Aynı şekilde, Anna. Refahımız için bilinçli yiyecek seçimleri yapmaya devam edelim. Ders 32, bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz? Merhaba Anna. Bir fikrim var. Bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz? Merhaba John. Kulağa harika bir fikir gibi geliyor. Ben buna hazırım. Ne kadar süre yolda olmayı planlıyorsun? Bir haftalık bir yolculuk yapmayı düşünüyordum. Farklı yerleri keşfetmemiz için bize yeterli zaman verecektir. Bir hafta kulağa hoş geliyor. Çok fazla yer kaplayabilir ve yolculuğumuzdan en iyi şekilde yararlanabiliriz. Kesinlikle. Bir güzergah planlayabilir ve yol boyunca mutlaka görülmesi gereken bazı yerleri ekleyebiliriz. Kulağa heyecan verici geliyor. Aklınızda ziyaret etmek istediğiniz belirli yerler var mı? Sahil kasabası ve milli park hakkında harika şeyler duydum. Bence görülmeye değer olurlar. Bunlar harika seçimler gibi geliyor. Doğal manzaraları ve açık hava etkinliklerini dört gözle bekliyorum. Unutulmaz bir deneyim olacak Anna. Gemide olmana sevindim. Ben de, John. Bir maceraya atılmak ve kalıcı anılar yaratmak her zaman eğlencelidir. Kesinlikle. Planlamaya başlayalım ve harika bir yolculuğa hazırlanalım. Ders 33. Fitness rutinimi düşünüyordum. Merhaba Anna. Fitness rutinimi düşünüyordum ve bence daha fazla kuvvet antrenmanı yapmalıyım. Merhaba John. Bu harika bir fikir. Kuvvet antrenmanı kas geliştirmeye ve genel zindeliği iyileştirmeye yardımcı olabilir. Evet, metabolizmayı artırabileceğini ve daha iyi kemik sağlığını teşvik edebileceğini duydum. Kesinlikle. Hem kardiyo hem de kuvvet antrenmanını içeren çok yönlü bir egzersiz rutinine sahip olmak önemlidir. Katılıyorum. Daha çok kardiyoya odaklanıyorum, bu yüzden kuvvet antrenmanı eklemek egzersizlerimi dengelemeye yardımcı olacak. Şınav çekme, çömelme ve tahta gibi vücut ağırlığı egzersizleriyle başlayabilirsiniz. Herhangi bir ekipman gerektirmezler. Bu iyi bir öneri. Bu egzersizleri spor salonuna gitmeye gerek kalmadan evde yapabilirim. İlerledikçe ve daha fazla meydan okuma eklemek istediğinizde direnç bantları veya dumbbell kullanmayı da düşünebilirsiniz. Bunu aklımda tutacağım. Önerdiğiniz herhangi bir kuvvet antrenmanı egzersiziniz veya kaynaklarınız var mı? Rehberli kuvvet antrenmanı rutinleri sağlayan birçok çevrimiçi egzersiz videosu ve uygulaması vardır. Bazı önerileri sizinle paylaşabilirim. Bu harika olurdu. Yardımın için minnettarım Anna. Rutinime daha fazla kuvvet antrenmanı dahil etmeyi dört gözle bekliyorum. Hoş geldin, John. Sana yardımcı olabildiğime sevindim. Egzersizlerinize kuvvet antrenmanı eklemenin büyük faydaları göreceğinizden eminim. Teşekkür ederim Anna. Desteğiniz ve tavsiyeleriniz çok şey ifade ediyor. Kendimizi fitness hedeflerimize doğru zorlamaya devam edelim. Ders 34. Bangkok'taki yemekle ilgili deneyimlerimi paylaşmak istedim. Merhaba Anna. Bangkok'taki yemekle ilgili deneyimlerimi paylaşmak istedim ama sonunda gıda zehirlenmesi geçirdim. Merhaba John. Hayır, bunu duyduğuma üzüldüm. Gıda zehirlenmesi oldukça tatsız olabilir. Şimdi daha iyi hissediyor musun? Evet, çok şükür. Birkaç gün sürdü ama kendimi normale dönmeye başladım. Bunu duymak güzel. Gıda zehirlenmesi oldukça ciddi olabilir. Bu nedenle kendinize iyi bakmanız ve dinlenmeniz önemlidir. Kesinlikle. Bu benim için öğrenilen bir dersti.
Ne yediğim konusunda daha dikkatli olmalıydım. Özellikle yeni yerlere seyahat ederken gıda güvenliğine dikkat etmek her zaman önemlidir. Kesinlikle. Yerel yemek önerilerini araştırmanın ve saygın kuruluşları seçmenin iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum. Bu akıllı bir yaklaşım. Hijyenlerinden emin değilseniz sokak yemeklerinden veya pişirilmemiş çiğ ürünlerden kaçınmak da iyi bir fikirdir. Evet, bunu zor yoldan öğrendim. Gelecekte daha dikkatli olacağım ve gıda güvenliğine öncelik vereceğim. Güvende olmak her zaman üzülmektense daha iyidir. İyileşmene sevindim John. Sakin olun ve nemli kaldığınızdan emin olun. Teşekkür ederim Anna. Endişenizi takdir ediyorum. Gelecekte kesinlikle kendime daha iyi bakacağım. Hoş geldin, John. Seni desteklemek için buradayım. Gelecekteki yemek maceralarımızın tadını dikkatli bir şekilde çıkarmaya odaklanalım. Kesinlikle, Anna. Bu gerilemenin beni caydırmasına izin vermeyeceğim. Daha dikkatli olacağım ve yeni mutfakları sorumlu bir şekilde keşfetmeye devam edeceğim. Ruh bu, John. Önünüzde birçok lezzetli ve güvenli mutfak deneyimi diliyorum. Ders 35. Bugünkü antrenman seansımız için bir önerim var. Merhaba Anna. Bugünkü antrenman seansımız için bir önerim var. Hiçbir şey getirmenize gerek yok, sadece egzersiz kıyafetlerinizi ve bir su şişesi. Merhaba John. Kulağa uygun geliyor. Basit tutma fikrini seviyorum. Uygun giyinmeyi ve su şişemi getirdiğimden emin olacağım. Harika. Vücut ağırlığı egzersizlerine odaklanabilir ve park ekipmanını tam vücut egzersizi için kullanabiliriz. Bu bir Kesinlikle. plan gibi geliyor. Farklı Herhangi bir kas ek gruplarını ekipman hedeflemek için gerektirmeyen bir şınav, antrenman yapmak çömelme, güzel. akciğerler ve tahtalar gibi egzersizler yapabiliriz. Mücadeleye hazırım. Güç ve dayanıklılık üzerinde çalışmak için iyi bir fırsat olacak. Kesinlikle. Ve egzersiz sırasında nemli kalmayı unutmayın. Bu yüzden su şişesi getirmek önemlidir. Yanımda olduğundan emin olacağım. Hidrasyon, özellikle açık havada egzersiz yaparken anahtardır. Mükemmel. 1 saat sonra parkta buluşalım ve antrenman seansımıza başlayalım. Bir plana benziyor John. Bunu dört gözle bekliyorum. Parkta görüşürüz. Orada görüşürüz Anna. Bunu verimli ve enerji verici bir egzersiz seansı haline getirelim. Ders 36. Gezimiz için atıştırmalıklar getirmenin iyi bir fikir olacağını düşünüyorum. Merhaba Anna. Seyahatimiz için biraz atıştırmalık getirmenin iyi bir fikir olacağını düşünüyorum. Merhaba John. Uzun Bu harika yolculuklar bir öneri. sırasında veya yeni yerler Atıştırmalıklar bizi keşfederken enerjik kullanışlı tutabilir ve olabilirler. hareket halindeyken açlık sancılarını önleyebilir. Kesinlikle. Sağlıklı ve kullanışlı bir seçenek için bazı granola barları, meyveleri ve kuruyemişleri paketleyebiliriz. Onları getirmek için bir not alacağım. Bazı atıştırmalıkların hazır olması her zaman iyidir. Bu mükemmel. Şimdi seyahatimizi planlamaya başlayalım. Farklı destinasyonları ve aktiviteleri araştırabiliriz. Kesinlikle. Planlama sürecine dalmaktan heyecan duyuyorum. Keşfedilecek çok fazla olasılık var. Katılıyorum. Yeni yerler keşfetmek ve birlikte harika anılar yaratmak eğlenceli olacak. Potansiyel destinasyonlarımız, konaklama yerlerimiz ve cazibe merkezlerimiz hakkında daha fazla araştırma yapmanıza yardımcı olacağım. Bu harika olurdu Anna. Girdileriniz ve yardımlarınız çok takdir edilmektedir. Benim için bir zevk, John. Bu geziyi unutulmaz kılalım.
Ders 37. Bana bazı heyecan verici iş fırsatları teklif edildi. Merhaba Anna. Bana heyecan verici iş fırsatları teklif edildi ama ailemi hayal kırıklığına uğratmak Merhaba John. istemiyorum. Bu harika bir haber. Ailenizin beklentilerini ve endişelerini dikkate almak önemlidir. Evet, destekleri ve mutlulukları benim için çok şey ifade ediyor. Hepimize sevinç getirecek bir karar vermek istiyorum. Ailenizle açık ve dürüst iletişim kurmak önemlidir. Düşüncelerinizi paylaşın ve bakış açılarını dinleyin. Haklısın. Beklentilerini anlamak ve fırsatları tartışmak için onlarla bir konuşma yapmalıyım. Bu iyi bir yaklaşım. Kararınızı verirken onların girdilerini almak ve tavsiyelerini dikkate almak çok önemlidir. Kendi hedeflerimi takip etmek ile ailemin isteklerini yerine getirmek arasında bir denge bulmak istiyorum. Bu dengeyi bulmak zor olabilir ama mümkün. Unutmayın, mutluluğunuz ve tatmininiz de önemlidir. Teşekkür ederim Anna. Desteğiniz ve rehberliğiniz çok şey ifade ediyor. Bu konuşmayı ailemle yapacağım ve iyi bilinçli bir karar vereceğim. Hoş geldin, John. Yardım etmek için buradayım. Kendine güven ve kalbini takip et. Doğru seçimi yapacaksın. Teşvik ettiğin için minnettarım Anna. Her şeyin nasıl geliştiğini görelim ve sizi güncel tutacağım. Kulağa hoş geliyor John. Bu fırsatlarda gezinme ve tatmin bulma konusunda size en iyisini diliyorum. Ders 38. Gezimiz için harika bir otel buldum. Merhaba Anna. Gezimiz için harika bir otel buldum. Mükemmel değerlendirmeleri var ve keyifli bir konaklama sunuyor. Merhaba John. Bu harika. İhtiyaçlarımızı karşılayan ve konforlu bir deneyim sağlayan konaklama yeri seçmek önemlidir. Kesinlikle. Rezervasyonumuzu güvence altına almak ve son dakika müsaitlik sorunlarından kaçınmak için şimdi rezervasyon yapmalıyız. Bu iyi bir plan gibi görünüyor. Önceden rezervasyon yapmak bize gönül rahatlığı sağlar ve seyahatimizin diğer yönlerine odaklanmamızı sağlar. Ayrıca, gerekirse gerekli ayarlamaları planlamak ve yapmak için bize daha fazla zaman verir. Katılıyorum. Ayrılmadan önce proaktif olmak ve her şeyi yerinde tutmak her zaman daha iyidir. O zaman devam edip rezervasyon yapayım mı? Evet, lütfen. Şimdi rezervasyon yapalım ve yapılacak şeyler listemizden konaklama seçeneğini işaretleyelim. Mükemmel. Onunla ilgileneceğim ve bittiğinde sana haber veririm. Teşekkür ederim, John. İkimiz için de keyifli bir konaklama sağlama konusunda yardımınız için teşekkür ederim. Hoş geldin, Anna. Bu benim zevkim. Yolculuğumuzun unutulmaz ve keyifli olmasını istiyorum. Bunu dört gözle bekliyorum. Hazırlıklarımıza devam edelim ve bu geziyi harika bir gezi haline getirelim. Kesinlikle, Anna. Birlikte harika anılar yaratacağız. Ders 39. Izgara sebzeyi seviyorum. Merhaba Anna. Menüyü kontrol ettim ve ızgara sebze tabağı var. Merhaba John. Kulağa lezzetli geliyor. Izgara sebzeleri severim. Harika. Bunun sağlıklı ve lezzetli bir seçim olacağını düşünüyorum. Kesinlikle. Izgara sebzeler besleyici bir seçenektir. O arada yemeğimle birlikte bir garnitür de alabilir miyim? Tabii ki. Bir yan salata eklemek, ekstra tazelik için iyi bir fikirdir. Teşekkür ederim Anna. Anlayışınız için minnettarım.
Sorun değil, John. Tercihlerinizi karşılamaktan mutluluk duyuyorum. Siparişimizi verelim ve yemeğimizin tadını çıkaralım. Katılıyorum John. Afiyet olsun. Ders 40. Bugün daha sonra buluşmaya ne dersin? Merhaba Anna. Bugün daha sonra buluşmaya ne dersin? Akşamın 6 civarında mı? Merhaba John. Bu benim için işe yarıyor. 18.00 kulağa hoş geliyor. Akşamları biraz boş zamanım var. Mükemmel. O zaman her zamanki yerimizde buluşalım, şehir merkezindeki kahve dükkanında. Bir plana benziyor. Oradaki rahat atmosferin tadını çıkarıyorum. Sohbet etmek için harika bir yer. Kesinlikle. Ayrıca, aralarından seçim yapabileceğiniz çok çeşitli içecekler var. Bu doğru. Sıcak bir latte ya da belki serinletici bir buzlu çay içme havasındayım. Her iki seçenek de kulağa harika geliyor. Muhtemelen kendim bir cappuccino içerim. Kulağa lezzetli geliyor. Siparişlerimizi birlikte verebilmemiz için zamanında varacağımdan emin olacağım. Teşekkürler Anna. Dakikliğiniz için minnettarım. İşleri sorunsuz bir şekilde başlatmak her zaman güzeldir. Hoş geldin, John. Birbirimizin zamanına saygı duymaya inanıyorum. Daha iyi bir deneyim sağlar. Kabul ettim. O zaman akşam 6'da kafede görüşürüz. Kesinlikle. Orada olacağım, güzel bir sohbete ve lezzetli bir içeceğe hazır olacağım. Harika. Seni yakalamayı dört gözle bekliyorum. Yakında görüşürüz Anna.